Antibiyotik kanalının en eski içeriklerinden biri olan Film Biyotik'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Fazıl'cığım hoş. Uzun süre sonra ard arda iki video çekebilme streak'ine ulaştık. Bizim için Olçar'la çok büyük bir şey sözleştiğimiz ard arda 2 gün video çekebilmek. Neden diye soracaksınız arkadaşlar. Sürekli bir şey çıkıyor. Sürekli bir şey oluyor. Normalde Onu bugün ayarlamak bile gerçekten bugün bile iptal olabilirdi ama sınırdan döndü. Sınırdan döndü sınırdan bugün de. sınırdan döndük. Ya artık disiplinli bir insan olduğum için ben. Artık Evet, bugünkü konumuz Flow ve Robot Dream. İki tane birbirine benzer ama farklı konulara sahip, aynı tarzda iletişim şekli olarak aynı tarzda filmi aynı anda konuşalım istedik. ya Çünkü ayrı ayrı video evet. yapmaya gerek yoktu. Tema olarak baktığında aynı türe giriyor. Animasyon biraz da Adult Animation konuşacağız. diye geçiyor Aynen, işte. Adult Animation olarak şey yapıyor. Biz normalde bunu kanaldaki bizim Olçar'la ilk yan yana videomuz zamanı çektik. Bunu kayıt aldık ama sağ olsun bazı Telefon bizim bırakmayan aksilikler silsilesi o gün de şey abi, yaptığı o için. gün videonun tam son 2 dakikasında elektrik kesildi. İnternet Kamerayı gün boyu yoktu zaten. internet yoktu. Kamera sallandı, düştü Flow videosunda. En son baktığımda da 7. dakikada kesilmişti Ya zaten zaten kamera. zannedersiniz mağarada yaşıyoruz ikimiz de. 2025'te falan değiliz. Orta çağda hani elektriği bulmaya çalışıyormuşuz gibi bir durum var. Ama alakası yok yani. Evet, öncelikle hangisini konuşacağız bilmiyorum ama içimden şu anda Flow demek geldi. Öncelikle Flow'la başlıyoruz. Flow bir siyah kedinin resmen macerasını ve görsel şölenini izlediğim bir film oldu. Ben bir kere evde, bir kere sinemada izledim Flow'u. Flow'u çok beğendim. Flow benim son zamanlarda animasyon türünde hem de genel film türünde en beğendiğim filmlerden bir tanesi. Hem de bence göründüğüne göre bir tık daha derin ama insanların bazılarının abarttığı kadar da olağanüstü derin bir film değil. Daha basit bir şekilde anlattığını düşünüyorum ben belli şeyleri. Özellikle arkadaşlık hissinin sonradan oturması ve Dayanışma. aynen kötü olayların çok derin ve kuvvetli dayanışma getirebildiğini çok güzel anlatıyor Flow. Tane tane bir film. Flow'la ilgili çok basit bilgiler atayım. Flow ücretsiz olan 3D sanırım neydi, Blender mı ne, öyle bir program var. Onda yapıldı. Yani Flow kullanmak için paralı uygulama, ekstra bir yazılım yazmadılar. Olan ücretsiz bir uygulamada yaptılar. Bu benim için çok saygı duyulası bir şey. Kesinlikle. Ve zor da bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden yönetmen Gins Zilbalodis'i tebrik ederim. Umarım doğru okumuşumdur. Kendisi aynı zamanda en iyi animasyon Oscar ödülünü kazandı bu sene. Hem de Letonya kaynaklı, yani daha böyle uzak denilebilecek, kazanması zor olan bir ülkeden çıktı bu iş. Sonuç olarak düşük bütçeli ve bağımsız bir iş diye geçer aşağı Evet. yukarı. Unutmadan hemen genellikle filmin sonunda falan söylüyoruz. 3,5 milyon euroya çekmişler bu filmi ve 31 milyon euro da, pardon, dolar da gişe yapmış. Bence Flow hem bu ekonomik olayın içinde hem Oscar Ya kendi bandında elindeki olanaklarıyla çok inanılmaz iyi. büyük bir iş başardığını düşünüyorum ben. Hani ben de filmi baktığınızda beğendim. Hani en başında yorumlara geçmeden önce yorumlarımızı. Hani ellerinde ya kısıtlı değildir belki, bunu gerçekten böyle istedikleri için yapmışlardır belki. O tarafını bilmiyorum ama kısıtlı da olabilir. Ama sonuçta bu imkanlarla hani ellerindekilerle inanılmaz iyi bir iş başardıklarını düşünüyorum. Ya Ben de. çünkü hani baktığınızda ya animasyondan kaynaklı da olabilir bu. Ama ne bir cheesy'lik ne bir böyle düşük bütçe gösteren herhangi bir şey yok. Gayet high quality bir iş izliyormuşsunuz hissine kapılıyorsunuz. Yani o yüzden ben de tebrik ederim. Ayrıca yönetmeni de çalışanları da. İnanılmaz bir iş olduğunu düşünüyorum ben. Ya konusuna girmeden önce ya ücretsiz bir uygulamayı kullanmak, yani bununla böyle bir iş çıkarmak bence çok çok başarılı bir durum. Ve Acaba Oscar'ı pop-up da reklam çıkmıyorlar mıdır karşılarına hani şeyde falan. Böyle bir anda köşede şey çıkıyor. Ne onun adı? Bu arada Burger King'de şu kadar bir indirim var falan diye. kedi Burger King gibi E, falan orada. Şeyi biliyorum, Letonya'da heykelini dikmişler meydana. Çok, o da güzel bir detay. Kedinin böyle Let ayakta durur gibi olduğu falan. Letonya'nın zaten Letonya'dan çıkan ilk şey falan yani. O kadar değil, abartmayalım. Evet, bunun ışığında birazcık Flow'un konusuna değinelim. Genellikle yaptığımız gibi. Ben ilk başta biraz söyledim. Arkadaşlık konusu, dayanışma konusu ve bunun görsellikle inanılmaz harmanlanmış bir hali Flow. Bir gerçekten survival film izliyorsun. Kedi hayatta kalmaya çalışıyor.
Her kedinin başına işte boğulmadır, ağaça çıkmadır, işte heykelden düşmedir. İşte neydi hayvanın adını unuttum. Kapibaranın onu işte tekneye almasıdır. Diğer kuşun onu aşağı atmasıdır. Bütün problemleri yaşarken sen kediyle beraber aynı tonda bütün sorunları hissediyorsun. Böyle diyorsun, evet gerçekten kedinin başına bir şey gelebilir ve gerçekten şu anda ona bir şey olabilir diye üzüntü hissine kapılabiliyorsun. Bu çok güzel bir Her şey. an bir diken üstünde olma işi var biraz. Hani Evet, hiçbir o zaman çok güzel film bir şey yapmıyor sana. Tamam, çok sakin, huzurlu olduğu noktalar var ama hiçbir zaman da şu olmuyorsun. Hani sen de o sakinliğe kapılmıyorsun. Tam hissediyorsun sakinliği ama her an bir şey olabilir kafasındasın sürekli. O bir diken üstünde tutma işi benim çok hoşuma gitti. Onu söyleyeyim. Hani şey yapıyorsun. Kendini o an filmin içine kaptırdığını hissettiriyor sana. Kesinlikle. Ya kesinlikle film bunu yaparken de bütün hayvanları, köpek türü olsun, işte kapibara olsun, kuşun adını unuttum bu arada ya. Neydi? Leylek de ya, boş. Secretary Bird diye geçiyormuş. Katip kuşu falan diyor. Ya katip kuşu diyeceğine leylek derdin ya. Leylek ama. Bütün hayvanların kendi kişisel yapılarının da hissetmemiz ve onlara da ayrı ayrı bir kişilik yüklememiz benim çok hoşuma gitti. Yani hepsi farklı bir insan türünü canlandırıyor bir nebze. İşte biri inatçı, işte biri obur, köpek işte daha sıcakkanlı, işte leylek Hepsi daha bir anaç. günahımı anlatıyor. Aç gözlülük. Hayır ya, işte leylek bir anaçlık sembolü, böyle hepsinin annesi gibi. E, Bu benim çok hoşuma gitti. Ya hayvanlar üzerinden anlatılması bir de ekstra duygusallık katıyor bu tip şeylerde. Normal insan üzerinden anlatmak bazen empati yeteneğini düşürüyor bu tip filmlerde. Böyle işte diyorsun, la tamam işte falan oluyorsun. Ama hayvan üstünden anlatınca bir de farklı bir tür olduğu için empati yapmak zorunda kalıyorsun ve izlerken diyorsun ki evet lan çok iyi falan oluyorsun. Ben öyle oldum açıkçası izlerken. Bütün hayvanların ekran süresinde gayet doğru kullanıldığını düşünüyorum ben filmde. Onun dışında filmdeki gizem unsurunun da en büyük gizem unsurunun filmdeki şehir olduğunu düşünüyorum. Bunların tekneyle hepsinin o şehrin içerisinden geçerken o şehrin acaba insanlar mı yaptı bunu, işte burada insanlar boğuldu ondan mı sadece hayvanlar yaşamda kaldı falan diye düşünceleri sürükledi beni. Bu da filmin merak unsurunu asla düşürmedi. Hep yüksek kalmasına sebep oldu. Bu da kesinlikle flow nezdinde bana artı yazan bir durum. Onun dışında düşüneyim. Şeyi çok beğendim. Belki oraya ekstra ayrı değiniriz. Çok uzun değinir miyiz bilmiyorum. Leylek'in kendini feda etmesi bir nevi, kendi türüyle çatışması ve doğru olanı yapması, doğru olanı yaptığı için de dışlanması ve ondan sonra da Ki olan bir olaylarla beraber arada kaldığı bir şey de oluyor, sekans da oluyor. evet olan gitsem mi falan oluyor. Arada kaldıktan sonra, bütün olaylar yaşandıktan sonra bir nevi cennete gitme tasviri diye düşünüyorum ben. Hani ölme, direkt bam diye öldürmeyelim. İşte yarasıyla beraber kendini feda etsin, bir göğe yükselsin, cennete gitme işi olsun diye düşündüklerini düşünüyorum şahsen. O da benim için çok duygusal bir efekti filme verilen. Ya çok güzel bir film Flow. Çok duygusal bir film. İkinci izleyişimde de ilk izleyişimden farklı hiçbir şey hissetmedim. Ne kadar hype'lıysam ilk izlediğimde, ikinci izlediğimde de o kadar hype'lıydım yani. Film bittiğinde işte o kapibara, işte maymunun adını unuttum bu sefer. Neyse işte maymun, kedi ve köpeğin durup böyle yan yana durması ve o dayanışma içine girmesi benim çok hoşuma gitti. Ayrıca filmde çoğu insan bence es geçmiş. Balina'nın böyle çok gizli ama aslında bir nevi de görünür bir rolü var. Ya evet, Bunları ya çok fazla lafını böldüm. Hani yok hiç söyleyeyim. Hani demiştin ya merak unsuru diye. Hani ona ben de çok fazla değineceğim. Hani o kadar çok böyle bize arada attığı, bence başarılı noktalarda attığı şey var ki hani merak ediyorsun. Sonrasını hani daha çok görmek istiyorsun. Ve o kadar temiz noktalarda dokundurup geri çekiyor ki bu sefer şey oluyorsun. Hani daha da fazla, gerçekten daha da fazla istiyorsun. Acaba oluyorsun. Hani ya da hiç görmeyi beklemediğin bir yerde bir şey görüyorsun. O seni şaşırtıyor. Ne olmuş acaba, arkasındakini şey yapıyorsun. Hani merak unsurunu noktasında destekliyor bu. Onu şey yapacaktım. Katılıyorum dediğine. Balina'da bu merak unsuru kısmında çok önemli bir yerde bence. Balina'nın dalgasıyla bunların ağaca takıldığı yerden kurtarması, işte ilk başta kediyi böyle gene dalgasıyla sürükleyip biraz ileri atıp onu gene tekrar kurtarması ve en sonunda da kedinin gidip ona hakkını vermesi ve hiçbir hayvana göstermediği sevgiyi ona gidip kafasını dokundurarak göstermesi ve bu çok temiz bir anlatım dili. Yani asla abartı yok, gereksiz duygusal oyalantı yok, zaman kaybı yok, herhangi bir şey yok ama çok kuvvetli bir his bırakıyor. Bence Flow bu açıdan çok başarılı. Ekstra bir olay yapmasına gerek kalmıyor filmin. İzlediğinizde bütün duygusallığı hissediyorsunuz yani. Bu benim için çok değerliydi. Evet Fazlacığım, sözü sana bırakıyorum. Şöyle, ben film hakkında en başında beğendiğimi söyledim. Neleri beğendiğimden biraz bahsedeyim.
Ya bir kere teknik açıdan bana animasyon biçimi, animasyon türü tam olarak ne diye değerlendirilir, ne ismi ne bilmiyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim ama çok hoşuma giden bir tür olduğunu söyleyeyim. Hani biraz böyle tam olarak düzenli giden değil de böyle hafif çizim stilleriyle aksayan bir tür sanırım. Bilmiyorum. Evet. Öyle hani Yani hı? hissettirmiyor böyle Evet. hani Evet, düz evet. hissettirmiyor sana ama Stop motion'ımsı bir havası var. Hani bu benim çok hoşuma gitti. Neden? Çünkü bir böyle daha çok bir oyunun içindeymiş gibi hissettiriyor ve beni hani bayağı bir hani filmin o rahatlatıcı havasına soktu. Renk ki paleti böyle de de, evet. ki böyle de bir oyun vardı Evet, sanki. Stray diye bir kediyi Heh, yönettiğimizde bir oyun var zaten. Ve şöyle de bir şey var. Hani dizide geçen mekanlar da, renk paleti de gerçekten hani o aksiyonlu da olsa rahatlatan havayı inanılmaz fazla veriyor ve biraz daha huzur bulduruyor. Hani bazı insanların comfort place'i olabilecek de bir film aynı zamanda. Hani teknik açısına, kesinlikle. görüntü açısına değinmek gerekirse ben bunları söyleyeceğim. Öte yandan senaryo ile ilgili şeylere değinmem gerekirse de bir animasyon filminden, sessiz bir animasyon filminden alınabilecek belki de maksimum duygunun ya da hayvanlar kullanılarak diyeyim. Hani çünkü burada herhangi bir insan görmüyoruz. Biz insan olarak bazı yaşadığımız duyguları ya da hissettiğimiz duyguları daha çok kendi türümüzden daha rahat anlayabileceğimizi varsayıyorum. Ama burada hayvanlar aracılığıyla görüyoruz ve gerçekten çok başarılı yapmışlar. Hani Bence de. gerçekten anlayabiliyorsunuz. Oradaki Olçar'ın dediği gibi bütün hayvanların ne vermek istediğini bu çekim tarzıyla olabilir. Yazdıkları senaryoyla alakalı zaten. Yazdıkları hayvanlara yüklediği karakterler olabilir. Çok düzgün, çok doğru vermiş. Çünkü sadece hani mesela atıyorum köpeğe o sadıklığı, saflığı verelim gibisinden bir sallama olmamış. Gerçekten hani doğru hayvana doğru karakteri de yüklediklerini düşünüyorum. Bence de abartı yok ya. Evet. Kesinlikle çok dozunda yani. Onun dışında şunu söyleyebilirim. Gizem noktasına değineceğim ben de. Sessiz bir film. Hani Evet. animasyonda herhangi bir diyalog olmayan e, bir animasyon filmi. Ve tam olarak görmediğimiz, bütünlüğünü görmediğimizde bir dünyası var. Geçmişini bilmiyoruz. Yani bilmesek de bize yer yer ve filmin başında da işte çünkü insanlara dair kalıntılar görüyoruz. Ondan sonra böyle küçük parçalarla sadece belki geçmişiyle alakalı şeyler gösteriyor bize film dünyanın. Veya gelecekle alakalı bir noktasını görmüyoruz. Sadece o anı, o felaket anını ve o felaket anının daha önceden o felaket anında değilken neler olduğunu, nasıl bir düzende olduğunu parça parça görüyoruz. Bence bu gizem için ana unsur. Hani kesinlikle gizemin ana unsuru bu. E, Onun dışında balina örneğinden hani örneğini vermiştim. Tam olarak Hı hı. gizemi tamamlayan nokta da bu. Bize bir şeyler gösteriyor, bir şeyler veriyor, bir karakterle tanıştırıyor belki bir mekanla bizi bir mekanın içine sokuyor. E, Ve bunu dokunduruyor. Çok küçük temaslarla bize veriyor bunu. Ve sonrasında kaybediyor. Belki bir flashback'le, belki bir şaşırtmacayla bir daha karşımıza getiriyor. Ve biz bu süreçte ne olduğunu merak ediyoruz. Bu çok doğru verilmiş. Hani belki bizi bu kadar ekrana kitleyen flow açısından bu durum. Ben bunun çok doğru verilmiş bir karar olduğunu. Ben de sana %100 katılıyorum. %100. Onun dışında söylemem gereken bir eksi yönü var mı düşündüğümde? Valla benim eksi yönü olarak ekleyebileceğim tek şey ne olur diye düşünecek olursam şu olur. Flow'un sonunda sular yükseldi işte hayvanların bir sürü başına kötü şey geldi falan filan bilmem ne bir sürü şey oluyor. En sonunda sular çekiliyor bir anda. O çekilmeyi de filmin ilk başında olduğu gibi. Başında nasıl oluyor? İşte köpekler koşturuyor, işte kedimiz atlıyor zıplıyor. Daha böyle ağır ağır bize verdikleri için ilk başta daha da endişeleniyoruz. Ama sonda su bir anda çekiliyor. Yani onu da böyle bir 6-7 dakika en azından bir 5 dakika daha görsek böyle hani ufak ufak çekilse bir tık daha ağır olsa Ya daha çok belki de hoşuma dediğim giderdi. gizem noktasını tetikleyebilmek için yapmışlardır bu kararı da. Kesinlikle. Hani Ben öyle olduğunu düşünüyorum da ha zaten belki bunun. ben de buna ya eksi yazar mıyım bilmiyorum. Bende o kadar fazla da yer edinen bir eksi olmadı. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Referans aldığı noktalar Nuh'un gemisi referansı verebiliriz. Ya bu filmde çok fazla referans verebileceğimiz veya mesaj işte gizli mesaj fark etmediğimiz detay çok fazla. Hani zaten bir sürü videosunu da yapmışlar. Ben biraz baktım. Hani veya işte komplo teorileri de çok fazla yapmışlar. Çok fazla şey var, unsur var. Çünkü sebebi zaten doğada geçmesi ve hayvanlarla geçmesi ve zengin bir ortamının olması. İşte tapınak varimsi yerlere giriyorlar. İşte ve hani dediğim gibi sadece o görsellikle baş başasınız o an ve insanın gözü bu kadar zengin bir görsellikte tabii ki de bir sürü yere kayıp bir yerlerden mesaj çıkartmaya çalışıyor. Hani bu yanlış bir şey
olduğu için söylemedim ama kesinlikle hani bu da bir detay olduğu için verdim. Ben öyle ekstra bir şeyler araştırıp bakmadım. Hani Ben de bakmadım şahsen. Ben zaten filmin gerçekten de hiçbir eksiğinin olduğunu düşünmüyorum. Çok majör anlamda. evet. Hiçbir eksiği olmayan bir film. Hani duygusal, senin eklediğin gibi gizem anlamında, benim ilk başta söylediğim gibi karakterlere yüklem anlamında her şey dört dörtlük olduğunu düşünüyorum. Ya Ve evet. ilk defa Oscar'ı da tebrik ediyorum. Wild Robot vardı. Rakibi çok sağlamdı. O da çok duygusal bir filmdi. Ama Flow bana izlerken Wild Robot'tan daha çok merak unsuru uyandırdı. Ve daha çok merak ettiğim ve daha bağımsız bir iş Evet. Flow. Böyle düşündüğünde ben Flow'a ödülün gitmesini daha çok sevindim şahsen. Ama Wild Robot'ta kazansa hiç üzülmezdim yani. Flow'la ilgili benim diyebileceklerim aşağı yukarı bu kadar. Kendi puanımı vereyim ben. Ben Flow'a çok temiz bir 9 veriyorum. Aşırı temiz bir 9 var bende. Ben de ekleyebilirim belki. Bu yaptığımız inanılmaz güzel yorumları hani şu yüzden de yapmıyoruz. Hani bu film çok yüksek bütçeli olsa da ya da orta düzeyde bütçeli bir şey olsa da aynı yorumları yapardım. Hani düşük bütçeli olduğu için ekstra bu kadar beğendiğimizi hani veya abarttığımızı düşünmeyin. Bu gerçekten film hakkında yorumumuz. Hani bütçesi biz hatta Doğru. normalde videolarda sonda baktığımız, hatta ben hiç bakmıyorum. Olçar bana söylediği anda videoda haberim oluyor. Vay amına koyayım falan oluyorum. E, Hani o yüzden hani bütçesiyle alakalı bir durum değil. Gerçekten Flow benim de çok beğendiğim, yani hayvanlar üstünden ya bir duygu geçirmeyi hayvanlar üstünden yapana kadar yapan belki de en iyi filmlerden bir tanesi. E, Bence görs de kesinlikle ya. Görsellik açısından, animasyon açısından gayet kaliteli bir iş. Hani izlemediyseniz ve bu videoyu izliyorsanız fikir almak için izlemenizi tavsiye ederim. Ben de puanımı vereyim. Benim puanım da Olçar'la aynı zaten 9. Gerçekten de bence 9'luk bir film. Evet. İkinci filmimiz Robot Dreams. Robot Dreams de Flow gibi diyalog içermeyen bir film. Ve Flow'a nazaran daha bildiğimiz bir konuya sahip. En azından 1980'lerde geçtiğini, yeni bir robot türünün çıktığını ve bu robot türünün insanlara arkadaş Ya bir edebildiğini gizemi gösteren bir film. olmayan bir film aslında. Tam Aynen, bir olarak gizemi yok. hani mesaj vermek üstüne dayalı. Evet, çok Ee, bariz mesaj evet, filmi bu. çok bariz mesaj vermek üstüne dayalı herhangi bir gizemi olmayan bir film. Hani belki de konuları bakımından Flow'dan ayrılıyor. Hani bu iki türü de bu arada bir arada seçmemizin sebebi, hani bu iki filmi beraber seçmemizin sebebi animasyon olması zaten çok bariz belli. Çünkü biz de Olçar'la kendimizi hani ne kadar burada bir inanılmaz büyük hani kendimizi sinema aşığı olarak nitelendirirsek de bizim de eksik kaldığımız film Tabii türleri ki. olabiliyor. Hani biz de bunları izleyerek kendimizi geliştiriyoruz. Hani yorumlarımız olsun, şey olsun. Hani zaten bu sene içinde de çok fazla animasyon iş izledik yine. Hani Ben de izledim, bayağı izledim bu evet, sene. özellikle hani bu seneyi hani animasyon ve müzikal açıdan hani ben kendimi inanılmaz geliştirdim. Doydum. Hani Ben de doydum. kesinlikle şikayetçi miyim? Değilim, çünkü artık iyi müzikal ve kötü müzikal olarak ayırabiliyorum kendi açımdan. Hani bu konuda belki önceden bunu yapamayabilirdim ama hani iyisini de izledik, kötüsünü de izledik, iyisini de yorumladık, kötüsünü de yorumladık. Ha, burada Kesinlikle. Olçar'la müzikal açıdan. Aynı şekilde animasyonda da kötü bir animasyon da izledim. Buraya yorumunu çeksek de çekmesek de hani ama iyisini de izliyoruz. İzledik, yorumunu yapacağız. Bu noktada biz de kendimizi geliştiriyoruz. Bence sinema dünyasının bu kadar zengin içeriklerinin olması da her geçen gün kendi geliştirmesi de çok güzel. Beni çok mutlu ediyor. Çünkü tamam, Kesinlikle. biz belki her şeyi izleyip yorumlayabiliriz. Bizim hoşumuza gidebilir. Bu bizim sinema aşkımızdan doğan bir şey. Ama farklı türleri ve sadece o türü seven insanların da dahil olabilmesi konuya kesinlikle sektörü daha çok geliştiriyor ve herkesi daha çok Kesinlikle. teşvik Ben de ediyor. katılıyorum. Hani sadece Ben de katılıyorum. animasyon seven bir insan açıp işte Robot Dreams'i izlediğinde hani onun da bir katkısı var izlediği için. Bizim Olçar'la her filmi izleyen insanlar olarak hani bizim de katkımız var. Bir şekilde teşvik etmek noktasında ve herkesi film izlemeye çekmesi noktasında mutluyum bu kadar büyümesinin sektörün. Hani bir Ben de Robot kesinlikle. Dreams'e girmeden Flow'la arasında onu söyleyeyim dedim. Sen devam et istiyorsan Robot Dreams. Şimdi başlayayım ufaktan ben de atarak. Robot Dreams Flow'la aynı şekilde gene hayvanlar üzerinden bize farklı insan türlerini, farklı insan tiplerini anlatan bir film. Ve içinde gene farklı çok da empati kuramayacağımız robot kavramı var. Bir nevi bizim arkadaşımız köpek bir arkadaş satın alıyor. Çünkü yalnızlıktan çok kötü hissediyor kendini. Yani burada kediyle köpeği aslında bir nevi Flow'daki kediyle burada Arkadaş köpeği satın alıyor arkadaşsız. demek de escort çağırmak gibi. Ama oğlum öyle değil mi? Gelsin biri bana arkadaş olsun gibi. Bayağı bildiğin Heh, satın alıyor oğlum yani sonuç tamam, olarak. doğru, O, haklısın. zaten o kavram da sorgulanıyor filmde. Robot Dreams'teki köpekle Flow'daki kedinin yalnızlığıyla başlayıp sonradan kedinin işte 3-4 tane arkadaş edinmesi ve köpeğin de burada robot edinmesiyle beraber ikisi de arkadaşlık duygusu ve dayanışma şeyini çok iyi veriyor. Aynı şekilde Robot Dreams'in de ben çok iyi verdiğini düşünüyorum. Robot Dreams'in Flow'a göre tek yani artısı diyeyim bence empati yeteneğini daha fazla yapabiliyorsun
Robot Dreams'te. Çünkü çok gerçekçi. Bunlar işte robotla köpek böyle bayağı gündelik hayatlarını yaşıyorlar. Ama sonra bir sahil kapanma vakasıyla robot bozuluyor ve köpek arkadaşından bir nevi ayrı kalmış durumunda oluyor. Burada şeyi de ekleyeyim. İlk başta filmi izlerken ulan acaba köpek hani robotu bir nevi sevgilisi gibi mi hayal ediyor diye düşündüm. Sikebileceğini Böyle bile düşündüm plajdaki bir sahneden ben. Hani yani bir an hani sikecek zannettim. Plajda çıkartıp robot sikmeye ama var ya çalışacak. bak film bu şeyi o kadar güzel ayarlıyor ki sen asla izlerken ulan ayarsız bir şey gördüm, rahatsız oldum hiçbir şey Ya demiyorsun. sadece Bir, belki gidebilir noktasına geliyorsun. Hani o ya belki bir aynen deyip hemen rahatsız eder. çekiyor seni yani. O belki bir tık rahatsız eder bazılarını. Mesela beni bir hafif şey yaptı, sorgulattı lan. Git diyecektim hani robot ne alaka baba falan olacaktım. Hani Yok bir yok Allah'tan onu çok doğru ayarlıyor yani. konulup da dönmesin diyecektim yani. Neyse. Yani o konuda da çok doğru ayarladığını düşünüyorum Robot Dreams'in kendini. İşte bir nevi Robot Dreams'in sorguladığı konu hayatımızda olan insanlar belli dönemde ayrı kalabiliriz ya da kaybedebiliriz ya da bir şey olabilir. Ya onlardan sonra gelen insanlar da bize destek olup yardım edebilir. Kendimizi kapatmamız gerekmez. Çünkü robot da hayata tutunmak için bir sürü badire atlatıyor ama olumluluğunu bir şekilde koruyor ve çok iyi bir arkadaş ediniyor. Köpek de çok üzülüyor ama gidiyor o da işte yeni bir robot arkadaş ediniyor. Bunu düşündüğüm zaman Robot Dreams'in en iyi yaptığı şey bize çok gerçek hissettirmesi. Robot Dreams izlediğimde gerçekten ulan evet işte gerçek yaşam bu. Böyledir zaten diye düşündüm. Bu bence Robot Dreams'in en sağlam özelliği. Evet, En doğru kesinlikle yaptığı ben de özelliği. katılıyorum. Hatta şu biraz mesaj noktasına değindin. Hayatımızla olan bağlantısını. Ben normalde biliyorsunuz birçok filmde bir mesaj üstüne çok fazla konuşurum. Farkındalık açısından biraz daha. Daha açık anlayabilin diye. Veya sizi iyi hissettirmek noktasında. Ama bu film hakkında yapmayacağım. Bir mesaj üstüne konuşmayacağım. Hani söyleyebileceğim tek şey sadece şu. Gidip eğer mesajı hakkında düşünmek istiyorsanız gidip filmi bir daha izlemek. Çünkü kesinlikle Robot Dreams'de herkesin kendi hayatı hakkında çıkartabileceği, bakın herkesin, gerçekten herkesin kendi hayatı hakkında çıkartabileceği bir mesaj var. E, Kesinlikle. Burada birinin yorum yapmasına gerek yok. Bunu kendi hayatınızla bağlaştırmak lazım. Ben başka filmlerde yine başka yorumlar yaparım. Yine verdiği mesaj hakkında konuşurum. Ama Robot Dreams'de yapmayacağım çünkü bazen bir insanı bırakıp eee, yoluna devam edebilmek veya atıyorum hayatındaki sana alışkanlık olan bir şeyi bırakman gerekip gerçekten bırakman gerekir bir noktada. Sana zarar veriyorsa onun yokluğu ya da vermiyorsa bile bırakman gerektiği noktada bırakmalısın. Bu sana acı verecek ve hayatına devam edemezmişsin gibi gelecek. Ama bunu yapman lazım. Bu yüzden çok fazla bir mesaj hakkında konuşmak istemiyorum. Gidip izleyin ve bununla kendiniz yüzleşin ve kendi hayatınızda böyle bir şey varsa bir karşılaştırma yapın. Ve hani devam etmenin, hayatın devam ettiğini kabul etmenin aslında sizin iyiliğinize olacağını farkına varırsınız zaten. Hani izledikten sonra da. Çok doğru dedin. Robot Dreams gerçekten gerçek bir film. Bütçesini de çok ufak hemen atayım ona Hı hı. baktım. 5 milyon gibi bir bütçe yapmış. Bir bütçesi varmış. Aşağı yukarı kazancı da 5 milyon. Yani kendini çıkarmış denilebilir. Ya ben E, böyle bir sonuç kesinlikle bence daha iyisini hak ediyor. Neden? Yani O kesinlikle bak ben hem Flow kadar izlenmesini isterdim. 30 küsur yapmasını isterdim ama Flow hem bu sene aday olmasıyla bir şekilde olumluya çevirdi durumu. Robot Dreams aynı şekilde çevirebildi mi? Tabii ki çevirememiş. Ama bu sonuç olarak Robot Dreams'in yani yaptığını gene küçümsemek şeyini de söylemiyorum. Çünkü Robot arkadaşlar Dreams de burada geçen sene ya burada aday şöyle bir şey olmuştu yani. var. Hani şu kaslat yapan film kötü film manasına gelmiyor. İşte ben de hep bunu o yüzden, pardon lafını kestim. Hep bunu o yüzden vurguluyorum. Arkadaşlar internetten ücretsiz olur, ücretli olur fark etmez. Bu filmleri gördüğünüzde izleyin. Bu tip şeyleri. Hani yani Mission Impossible izlemek, Marvel izlemek, atıyorum işte başrolünde Ryan Gosling, Brad Pitt, işte Leonardo DiCaprio'nun olduğu filmleri izlemek çok basit. Çok ulaşabileceğiniz şeyler. Ya Çok kötü bir şey kolay. olduğu için söylemiyoruz. Bunları izleyin Hayır. zaten. Ama Ama bunları izleyerek biz de evet. çeşitliliği arttırmaya çalışıyoruz. Yani bir insan Robot Dreams'i keşfetmek için çok uzun yıllar bekleyebilir. Biz işte bu şeyi kolaylaştırmak ve hızlandırmak istiyoruz. Çünkü Robot Dreams dediğim gibi çok gerçek bir film. Ayrıca eklemek istediğim bir şey daha vardı filmle ilgili. Filmde gerçek hayattaki durum, o işte sokakların yansıtılması, karakterin işleri
çok iyi yansıtılmıştı Ya bence. Çok yaşayan bir temiz dünya yani. gibi, yaşayan bir dünya gibi. Aynen. Hani biz sanki Evet. gerçekten yaşayan bir animasyon paralel evrenin içine transfer olmuşuz ve bir hikayeyi izlemişiz. Normal dünyada akan, o dünya evrende akan herhangi bir hikayeye tanık olmuşuz hissi var. Hani ben sanki o filmi kapattığımda o dünyada yaşanmaya devam ediyormuş gibi bir his var filmde. Ha, bu en başında zaten filmin içine girebilmemiz açısından çok önemli. Hani belki de bizi Robot Dreams'e bu kadar beğenmemizin sebeplerinden biri de bu. Renk paleti olsun yine bunda çok Gene 10 önemli. numara. Evet, 2D bir film izliyoruz diye hatırlıyorum. 2D miydi? Evet, iki de ya. Gene animasyon aynı Flow gibi hissettiriyor. Ve valla Robot Dreams'le ilgili son olarak bir şey ekleyeyim. Filmin sonunda bir nevi kavuşma gibi oluyor. İkisi birbirini görüyor ve işte bakıyorlar, bakışıyorlar, işte sarılıyorlar. Ve ondan sonra hayatlarına devam etmeleri hissi. Belki kendimi çok tekrar ettim ama bu bence çok önemli bir şey. Yani Kesinlikle bu ya, filmin vermek arkadaş istediği evet şey bu. arkadaş olarak bakmayın sadece duruma. Bu bir hayvan olur, bu bir insan olur, bu bir büyüğünüz olur, bu bir ananız babanız olur. Bu durumda film bence çok kuvvetli. Belki bir Ben bu eşyanız konuda bile takdir olabilir. ediyorum. Bir eşyanız bile olabilir. Hani eğer bu çakmağın çakmak taşı benim elime acıtıyorsa artık ne kadar sevsem de bana zarar verdiği için bu çakmağı artık hayatımdan çıkarmam lazım. Ya aslında zarar verme bandında bakmıyor ama olaylar böyle gelişebilir Ya diyor yani. evet yani hani bu sadece bir örneği ama yeri geldiğinde bazı şeyleri hayatımızda çıkarmamız lazım. Bu o kötü olduğu için veya iyi olduğu için değil veya bize zarar verdiği noktadan kaynaklı da olabilir. Bize zarar vermeye de Kesinlikle. bilir. Bu onu hayatımızdan çıkardığımız zaman onun kötü olduğu manasına da gelmiyor. Onu kötü hatırladığımız manasına da gelmiyor. Mesela insan üzerinden örnek verdiğimde öğretmenlerimiz diyebiliriz belki buna. Hani çok sevdiğimiz bir öğretmenimizi ilkokul belki ortaokul öğretmenimizi liseye geçtiğimiz zaman kötü hatırlamayız, iyi hatırlarız. Ama sürekli hayatımızda olmaz. Haberleşmeyiz sürekli. Gördüğümüzde selam verir miyiz? İkimiz de bilir miyiz niyetimizin ne olduğunu? Biliriz. Bu bir örnek sadece. Hani Robot Dreams bu tarz duyguları, bu biçim duyguları bize çok iyi aktarıyor. Ben Bence de. ben de film hakkında biraz şeyimi konuşayım. Dediğim gibi hani zaten konuşma tarzımdan anlamışsınızdır. Ben beğendim filmi. Beni inanılmaz iyi içine aldı. Hani gerçekten ya şöyle ya genel konuşmamdan anlamışsınızdır zaten. Beğendim filmi. Beni gerçekten dünyasına çok iyi aldı. Ondan sonra hani nasıl diyeyim, mutlu hissettirdi sonunda. Gerçekten yüzümü güldüren bir sonla bitti. Yaşattığı film içinde yaşattığı duygular hani ne olacak, yetişecek mi, şöyle mi olacak? Hatta bazen hani şöyle anlar oldu böyle bir hani düşüncelerin içine girdiğimiz zamanlarda gerçekten öyleymiş gibi hissettim. Ondan sonra bir anda hiç öyle olmadığını fark ettim. Sonuçta şunu söyleyebilirim. Ben de kapatayım artık. Benim de düşüncelerim bu kadar zaten. Teknik açısını da beğendiğimi de iki film hakkında da bir yorumlayacağım. Ee, Flow'da da Robot Dreams'de de sonunda yüzümü güldüren ve hani böyle yüzümde bir gülümseme oluşturan filmlerde. İkisini de hani izlediğim için mutluyum. Videonun burasına gelen 10 kişiye de tavsiye ederim. Ben Ee, de. Son olarak ben de Gintz, Zilba, Lodis'le Paula Berger'i kutluyorum. Umarım animasyon işleri yapmaya devam ederler. Ben bundan sonra bu iki yönetmeni de çok sıkı takip edeceğim yani. Çok hoşuma gittikleri için dikkatimi çektiler. Ya bir de şöyle bir Dediğim şey var. Hemen onu söyle ekleyeyim. devam et. Yönetmenlerden bahsetmişken. Flow'un yönetmeninin annesi. Bu çocuğu hiç mi sevmiyordun? Yani biraz daha okunabilir bir isim koymak bu kadar mı zordu? Ama orada Letonya'dan çıkan hani kötü şeylerin başında iyi bir şey var zaten. Onu da oğlun çekmiş yani. Bari iyi de bir isim koyay biz de kolay söyleyebilirdik. Letonya hani buradan bize zorluk çıkarmak zorunda mıydı? Allah zor söyleniyor. Ama filmleri izlemek hiç o kadar zor Evet. hissettirmiyor. İkisi Evet. de bir şelale Peki gibi akıp gidiyorlar. 80'lerdeki kanal sunucusu. Bu inanılmaz edebi söz geçişinle de puanlarımızı verelim istiyorsan. Robot Dreams'e de 8 ile 8,5 arasında çok kaldım. Ama 8 veriyorum. Flow'un o gizem merak unsuru ve birazcık daha meta hissettirmesi Evet. bir tık onu öne atıyor. Çünkü Robot Dreams daha klişe ve düz bir senaryo. Evet. Flow'a göre. Ama bence ikisi de 10 numara film. Robot Dreams'e 8 veriyorum. Evet, ya ben 8,5 veriyorum Robot Dreams'e ve şunu söylüyorum. Bu ikisini en başında da yani çok fazla video içinde tekrar etmiş olabilirim. Kesinlikle aynı tür olduğu için aynı video şey yaptık. Evet. Amacımız karşılaştırmak veya bu yüzden iyi hani Flow'dan şu noktada iyi bu noktada şey diyemeyiz. Çünkü Değil. kesinlikle ya da Robot Dreams şöyle kötü Flow'a göre diyemeyiz. Bu kesinlikle izleyenin kendi çıkardığı aldığı mesaja bağlı ve kendini Kesinlikle. nerede rahat hissettiğine bağlı. Ben
ben iki filmi de çok beğendim. Puanımı da verdim. Flow'a 9, Robot Dreams'e 8,5. O zaman kapatalım yavaştan. Bir de yüksek bütçeli olarak da ilk kısımda söyledim. Wild Robot'u da ben öneriyorum. Wild Robot'ta Evet. en az Robot Dreams, Flow kadar çok kaliteli ve çok güzel Konuşamadığımız bir bir film, konuşmak isteyip konuşamadığımız bir Evet, filmdi arada Wild kaynayan Robot. bir film. Arada kaynayan bir film. Belki gelir, bilmiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Fazlacığım ağzına sağlık. Senin de Yorumların abi. için teşekkür ediyorum. Ben bugün 10. kaydıma girdim. Umarım düzgün cümle kurabilmişimdir. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Biz kaçtık. Görüşmek üzere.